Merhaba, ben Doktor Koray Erdoğan. Kimler saç ektirebilir? Aslında bu sorunun iki farklı cevabı var. Bir tıbbi açıdan kimler saç ektirebilir? Lokal anestezi alma için herhangi bir tıbbi sağlık probleminiz yoksa saç ektirmeniz için hiçbir problem yoktur. Her yaşta saç ektirebilirsiniz ama benim daha çok karşılaştığım soru ise doktor bey sizce ben saç ektirmeli miyim? Aslında bu son derece kişisel bir soru. Belki de benim cevabını verebileceğim tek soru da bu. Teknik detaylarıyla ilgili sorular geldiği zaman tabii ki yardımcı olmak daha kolay ama ben saç ektirmeli miyim sorusunun cevabını sadece kişi kendisi bilebilir. Siz kendinizi rahatsız hissediyor iseniz bunu değiştirmek istiyorsanız bence saç ektirmelisiniz ama saç dökülmenizin derecesi ne olursa olsun kendinize böyle bir imaj yaratabiliyor iseniz ve kendinizi böyle rahat hissediyor iseniz bence saç ektirmenize hiç gerek yok. Yani bu sizin vereceğiniz bir karar. Tabii çok alternatif teknikler var, çok alternatif merkezler var. Biz nasıl doğru kararı verelim, nerede ektirelim? Biliyorsunuz Türkiye bu konuda dünyada en popüler ülke. Türkiye'de benim bile sayısını bilmediğim kadar bu konuyla ilgili merkez var. Bence yapacağınız şey öncelikli olarak yapacağınız değerlendirmeyi mutlaka birebir doktorunuzla görüşerek yapmanız. O elektriği direkt doktorunuzdan almanız. Hani sadece fotoğraf üzerinden ya da üstünkörü bir değerlendirme yerine bilimsel olarak sizin saçınızı inceleyen, saçınızın kalınlığına bakan, verici bölge dediğimiz ense bölgedeki sıklığınıza bakan, işleme uygun olup olmadığınızı sağlıklı olarak değerlendirdiğini düşündüğünüz doktor ve merkezle anlaşmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Burada tabii biraz hislerinize de güvenebilirsiniz. Yani karşınızdaki insanın size nasıl yaklaştığı, nasıl bir elektrik aldığınız da bence önemli bir şey. Çünkü siz doktorunuza güvenmediğiniz takdirde işlemin başarı ihtimali de bence azalmakta. Peki nasıl teknikler var? İşte foot dediğimiz arkadan bir parçayı keserek ense bölgesinden çıkarttığımız bir teknik var ki sonuç açısından aslında hani foot ve fore'nin büyüme oranları anlamında bir fark var mı derseniz bence çok büyük bir fark yok. Fakat tabii foot biraz daha invaziv, daha travmatik bir cerrahi bir işlem. Onun için genelde artık son dönemlerde foot tekniği daha çok tercih edilebiliyor. Çünkü foot tekniğiyle foot tekniğinde yapabildiğiniz her şeyi yapabildiğiniz gibi foot tekniğiyle yapamayacağınız bazı farklı vakalara da yapabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Foot tekniği de manuel olabilir, kabaca motorlu olabilir. Motorlu da elektrikli aletlerle arkadaki kökleri tek tek çıkartıyorlar. Manuel olan da ise herhangi bir elektrikli alet kullanılmadan çıkartılıyor. Çıkartılan köklerin kalite anlamında çok birbirinden farkı yok aslında. Motorlu da olsa, manuel de olsa ama şöyle de bir fark var, bunu da unutmamak lazım. Burada verici bölgenin düzenli ve sağlıklı değerlendirilmesi, verici bölgeye kapasitesinin arttırılması için orayı daha az travmatize eden teknik olan manuel teknik sizin donör yani verici bölge kapasitenizi arttıracaktır muhtemelen. Daha fazla kök çıkartılacak ve donörü daha iyi bir homojenizasyon dediğimiz daha dengeli bir şekilde kontrol etmenizi sağlayacaktır. Ama sonuçta motorlu teknik de bu iyi bir şekilde yapılabilir ve bunu da yapan ve başarılı uygulayan bir sürü merkez var. Dediğim gibi burada sizin muhatap olduğunuz doktora güvenmeniz ve sizi sağlıklı bir şekilde değerlendirdiğine inanmanız bence çok önemli.